Merhaba arkadaşlar. Bu videoda Raspberry Pi 3 ve su sıcaklık sensörünü kullanarak Python ile yazılmış kodda canlı veri grafiğinin nasıl yapılacağını, anlık değişimlerde, grafikte de güncelleme nasıl olacağını göstereceğim. Burada kısaca basit aslında bir bağlantıdan bahsedecek olursak bir Raspberry Pi 3 var ve burada bir tane sıcaklık ölçen, su sıcaklığını ölçen sensörümüz var. Detayını açıklamaya koymuş olacağım. Burada tabii ki Raspberry Pi'nin pinlerini korumak adına bir tane de direnç kullanmamızda fayda var. Ve bağlantı şeklimiz bu şekilde yapılması gerekiyor. Evet, şimdi devreyi inceleyecek olursak basit bir şişenin içerisine suyu koyduk. Sıcaklığı ölçmek için sensörü içine daldırdık. Ve burada Raspberry Pi 3'ün bağlantı şekillerini demin göstermiştim. Bu şekilde bağlantıyı gerçekleştirdikten sonra şimdi kod aşamasına geçelim. Evet, şimdi Raspberry Pi kısmındaki ayarlara geçelim. VNC uygulamasıyla Raspberry Pi'ye bağlandık. Burada komut satırını açıp önce su sıcaklık sensörünün kütüphanesini kurmamız gerekiyor. Evet, bu şekilde komutu girerek su sıcaklık sensörünün kütüphanesini kuruyoruz. Daha sonra CSV dosyasının okuyabilmek adına Pandas kütüphanesini kuracağız. Bu şekilde komutu girerek Pandas kütüphanesinde kuruyoruz. Evet, bu iki kütüphaneyi kurduktan sonra iki tane aslında bizim Python kodu bulunuyor. Veri üretme için ve canlı olarak grafiği göstermek için iki tane Python kod ve ikisi de paralel bir şekilde çalıştırılması gerekiyor. Önce veri üreten Python kodunu inceleyelim. Evet, CSV dosyasını okuyacağımız için ve CSV dosyasına yazacağımız için aslında CSV kütüphanesini ekliyorum. Yine zaman kütüphanesini ekliyorum. Çünkü sensörün belli aralıklarla okumasını sağlamak için. Çünkü sensörlerin de bir aslında bekleme süresi olması gerekiyor yeni bir okumaya geçmeden önce. Ve demin indirmiş olduğumuz sıcaklık sensörü kütüphanesini de kullanıyoruz. Şimdi indeks ve sıcaklık değerimiz var. Bu indeks kayıt numarası aslında. İşte birinci kayıt, ikinci kayıt, üçüncü kayıt gibi. Ve sıcaklık şimdilik varsayılan değer olarak 25 atadım. Dolayısıyla iki tane sütunumuz var. Dizi olarak tanımladım. Kayıt ve sıcaklık olarak bunlar CSV dosyasına sütun başlığı olarak yazılacaklar aslında. İlk başta bu başlıkları yazmak için dosyayı yazma modunda açıyorum ki bu eğer dosya olmazsa dosyayı zaten oluşturur. Daha sonra sensör nesnesi oluşturdum ve sonsuz döngü içerisinde sürekli sıcaklığı okuyup CSV dosyasına yazacak. Diğer Python kodumuzda CSV dosyasında değişiklik oldukça bunu grafiğe yansıtacak ve böylelikle canlı grafik elde etmiş olacağız. Evet, veri CSV dosyasını üzerine yazma modunda, yani aslında var olan veriyi değiştirmeyecek, altına ekleyerek aslında ekleme modunda açmış oluyoruz. Sıcaklık değerini getirdik önce. Sonra dosyayı açtık ve dosyada kayıt ve sıcaklık şeklinde yazacağımız nesneyi oluşturduk ve bu nesneyi CSV yaz nesnesine göndererek bunu bir satır olarak CSV dosyasına yazıyoruz. Sonra kaydı bir arttırıyoruz. İkinci kaydı okuyacağız çünkü. Dosyayı kapattık ve sensörün kendine gelmesini sağlamak için bir saniyede aslında programı uykuya geçiriyor. Sonra tekrar aynı işlemler devam edip CSV dosyasına bir saniye arayla su sıcaklık değerini eklemiş oluyor. Evet, canlı grafiği gösterme Python koduna bakalım. Evet, burada eklediğimiz kütüphaneler görülüyor. Pandas'ı yeni kurmuştuk. CSV dosyasını kolay bir formatta okuyabilmek adına Pandas kütüphanesini kullanıyorum. Grafiği çizdirmek için bu kütüphaneyi kullanıyorum ve burada tabii ki animasyon dediğimiz kütüphaneyi kullanmamız lazım. Canlı grafiği kullanabilmek için. Evet, grafiğin şu stili kullanmasını, temayı kullanmasını burada sağladık ve aslında şu kısım
animasyon fonksiyonunun sürekli çağırdığı kısım olacak. Dolayısıyla biz veri CSV dosyasını her değiştirdiğimizde bu da 1 saniyelik aralarla sürekli CSV dosyasını okuduğu için o değişikliği grafiğe aktaracaktır. Pandas'ı kullanarak CSV'yi okuyoruz. Bunun içerisinden kayıt ve sıcaklık verilerini, sütunlarının değerlerini okuduk ve burada grafiği oluşturuyoruz ve grafikte işte yazı olarak orada sıcaklık görünecek ve sütunları verdik kayıt sıcaklık şeklinde, x ekseni ve y ekseni şeklinde. Bu tabii ki bir çizgi grafiği aslında. İşte burada şu sıcaklık yazısının nerede duracağını ayarlıyoruz. Sol üstte duracak ve bu animasyonun sıkıntısız çalışması için de bu metodu da çağırmış oluyoruz. 1 saniye aralarla dediğim gibi asıl bu fonksiyonu çağıracak olan animasyon, hazır animasyon fonksiyonu bu aslında. Ve burada da grafiği göster diyoruz. Tabii ki sürekli üstüne yeniden yani biz eğer şunun fonksiyonu kullanmasaydık alt alta evet yine güncellenmiş ama alt alta sürekli yeniden grafikler oluşacaktı. Bu bizim için istediğimiz bir şey değil. Var olan grafik üzerinde aslında doğruyu güncellemesi gerekiyor. Bunu istiyoruz. Evet, bunu dediğim gibi önce neyi çalıştıracağız aslında? Canlı graf Python dosyasını çalıştıracağız. Bunun için işte masa üstünde bulunduğundan masa üstüne geliyorum ve Python canlı graf py'yi çağırıyorum. Evet, görüldüğü gibi çalıştı ama tabii şu an veri CSV dosyası güncellenmediği için burada herhangi bir grafikte güncelleme görmüyoruz. Tekrar bir tane komut satırı açıyorum. Paralelde bunun birinin yazıp birinin okuması gerekiyor. Yine masa üstüne gidiyorum ve burada da bu sefer veri üreten Python kodunu çalıştırıyorum. Evet, bunlar çalıştı. Şunları aşağı alalım ve bu şekilde grafiğin güncellendiğini görebiliyoruz. Evet, ölçüm devam ediyor. Değişikliği görebilmek anlamında suyun içerisine buz bırakacağım. Değişikliği canlı bir şekilde görmek için, çünkü suyun sıcaklığı sürekli sabit şu an ve suyun sıcaklığı düşmeye başlayacaktır. Evet, buzu yerleştirdikten sonra suyun sıcaklığının hızlı bir şekilde düşmeye başladığını gördük. Bu da canlı bir şekilde grafiğin güncellendiğini de başarılı bir şekilde güncellendiğini gösteriyor aslında. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle.